Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocukluk arkadaşım Burcu ile beraber birimiz Amerika'da, birimiz Londra'da böyle bir soru cevap yayını yapacağız. Burcu'nun Amerika'ya gidip bir Türk girişimci olarak neler başardığını konuşacağız. Orada yaşadığı zorlukları ve onları nasıl çözdüğünü sizlerle paylaşacağız. Eğer siz de yurt dışına gitme hayaliniz varsa herhalde başınıza gelecekleri Burcu size çok güzel anlatacaktır. Ben artık emekli oldum. Canım hoş geldin. Güzel dikenli yollar, güzel, eğlenceli, sabır isteyen ama güzel gidiyor. Şu an 2 senedir, yaklaşık 2,5 senedir New York'tayım, Akın. Bir otelde çalışıyorum 2 senedir. Tamam. Hem kendimi geliştirmem gereken bir sürü şey olduğunu öğrendim. Hem de internetten de bir şeyler yapabilmek gerektiğini. Çünkü Türkiye, İstanbul bizim çok güvenli alanımız. Her anlamda. İş anlamında, çevre, arkadaş, bir gün bir işi bırakırsın, yarın başka bir işe girersin Türkiye'de. Ama Londra'da sen kim bilir nelerle mücadele ettin hayatın boyunca. 2,5 senedir New York'tayım, Manhattan'da yaşıyorum. Şimdi Brooklyn'e taşındım 3 ay önce. İnanılmaz zor. Yani Şimdi her şeyden önce şeyi çok merak ediyorum Burcu. Yani şimdi biz çocukken 14, 15, 16 yaşımızda Kadıköy'de eğlenirken senin ne estirdi de hadi ben bir çılgınlık yaptım, genç yaşta evlendim, yurt dışına çıktım. Sen ne amaçla yurt dışına çıkmaksın? Yani seni yurt dışına iten ya da o şeyi görmek istediğin nokta neydi? Kırılma noktası mı dersin bunu artık? Onu çok merak ediyorum gerçekten. Bakın, harika bir soru. Sen mesela Londra'ya yerleştin. Gerçekten sen çok önceden yerleştin. Sen Londra'ya yerleştiğin sıralarda da ben Avrupa'yı gezdim. Oh, en iyisi. Ve aslında ben buraya gelmeye 10 sene önce karar verdim. Ama İstanbul o kadar güzel ki, lanet olsun. Ya yok. Yok, en iyisini yaptın ya. Çevresindeki İstanbul gerçekten çok güzel bir yer ve daha ben orayı bilmiyorum. Daha ben orayı, tamam, biz harika bir high school times dedikleri şeyimiz Moda'sı, Kadıköy'ü, şimdi o mültecilerin mahvettiği yerleri, Taksim'i, biz Kadıköy'ün en güzel hallerini yaşadık ve gördük birlikte. Ben o ara sen Londra'ya yerleşme kararı aldığın zaman ben de aslında New York'a, ben Brooklyn gördüm diyordum. Ben Brooklyn gördüm. Gideceğim ben oraya. Ama dedim daha İtalya'sı var, bilmem nesi var, Almanya'sı var, Hollanda'sı. Sen daha kendi çevreni görmeden başka bir kıtaya gitme. Tamam. Bu bir süreç oldu. Gerçekten oranın kültürünü biraz daha aldıktan sonra Amerika'ya yerleşme kararı aldım. Ama 33 yaşında bu kararı aldığım için, şimdi küçükken mesela senin yaş öğrenmek için, çevre edinmek için harika bir yaş. İstediğiniz işte, mesela gelip 18 yaşında gelip garsonluk yapabilirsin. Değil mi? 20 yaşında çıkıp bir şeyleri hayata verebilirsin ama 33 yaşında gidip böyle hani senin eğitimine uymayan, senin şeyine uymayan insanlarla bir arada olmak, onlara uyum sağlamak çok zordu. Birazcık bekledim, birazcık araştırdım. Dedim ki burada bir otel var. Tamam, şansımı deneyeceğim. Gerçekten de 2 senedir oradayım ama otelim ev değiştirdi, otelim satıldı. O arada da Boston'da yaşayan bir arkadaşım var. Biz sürekli internetten bir şeyler yapabiliriz, bir şeyler yapmalıyız. Minik sermayelerle nasıl paralar kazanabiliriz düşünüyoruz ve araştırıyoruz. Arkadaşım bana 4-5 tane profil gönderdi. Tamam. Boston'da yaşayan arkadaşım. Onun da güzel bir yatırımı var orada. Burcucuğum dedi, ben dedi bunları sana gönderiyorum. Ya dedim, otelim satıldı. Ben işsiz kaldım yani. Ne yapacağız? Kesinlikle benim gelire ihtiyacım var. Şimdi biri bana önümüzdeki ay kiranı öde Burcu ama salary'in yok, maaşın yok. Ben 4-5 tane profil gönderdi ama dedi ben en çok bu çocuğu seviyorum dedi. Bu çocuğu çok beğeniyorum dedi.
canım arkadaşım. Selamlar Boston'a. Çok selamlar. Bu benim çocukluk arkadaşım. Akın mı? Sen bu işi yapıyorsun. Sen bu işte çok iyisin. Sen YouTube'da belli bir sürü öğrencin var. Bunlarla hiç haberim yok. Dedim bu benim canım arkadaşım. Biz dedim neler yaptık birlikte lise dönemlerinde. Çok hemen Akın'a selam benim hemen bir gün sonra döndün hatta işte neredeydin sinemaya gitmiştiniz falan, ne kadar önemli ve özel bir gün benim için. Hemen bana dön, emergency Akın. Acil. Ay canım benim, hayatta her şey bir kısmet ya. Akın otelimiz satıldığı gün arkadaşımın senin profilini bana göndermesi ve ben bu çocuğu çok beğeniyorum. Diğerleri birazcık gibi görünüyor. Hani birazcık bize yardım etmeyecek, onlardan destek alamayacakmışız gibi. Sanki sadece paraya dökmüşler ve eğitimleri zayıf gibi gördü diğer profillere. Ben zaten senin profilini gördüğüm anda dedim harika, biz Akın'dan eğitim alabiliriz. Ve gerçekten o gün burada mısın? Ben buradayım, dinliyorum seni. Çok güzel hikaye. Çok duygusal bir an. Ben yani düşünsene, çocukluk arkadaşım bana yıllar sonra ulaşıyor. Yani iş sebebiyle bile olsa bir şekilde senin görmenin heyecanı, o anlar bir anda içimde yine aynı muhabbet. Çünkü hatırlıyorum, sinemadaydım çocuğumla. Ben mesela o gün ya Tanrım, ben işsiz kaldım, öyle oldu. Bana bu işi kim öğretecek? İnsanlar, internetten gördüğümüz insanlar birazcık, çok özür dileyerek söylüyorum, birazcık dolandırıcı gibi görünüyorlar. Ben ne birine sermaye bırakabilirim, ne birine güvenebilirim, ne birinin eğitimine güvenebilirim. Senin mesela çok güzel bir eğitimin var. 43 tane var, part var, değil mi? Hepsini numaralandırmışsın ve YouTube'da uygulamalı bir şekilde anlatarak teker teker nerede takıldığını. Mesela ben artık benim yarın 1. ayım olacak. Tam oldu mu kadar? Akın, benim hayatımı 20 Ocak'ta kurtardım tatlım. Yok ben kurtarmadım da yani kesinlikle. O herkesin bir dönemi. Akın 2,5 saat benimle uğraş. Ya şöyle, uğraşmak demeyelim ona. Biz sadece o gün beni aradığında Burcu, ben çok artık çok mutlu bakıyorum hayata ve her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. O gün beni aradığında yani senin o yaşadığın şeyler, işinin arka tarafta durdurulması, senin orada yurt dışında yaşıyorsun, ne yapacağını bilmediğinden bir kız nişanlısın en azından her şeyden ziyade. Hayat, mücadelen ve buradan oraya yapabilecek bir şeyim yok. Para bile göndersen bir yere kadar. Yani belirli bir yaşa gelmişsin. Sen baktığın zaman yurt dışına çıkmışsın, orada kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve gerçekten insan böyle durumları yaşayan ancak alıyor. Ben yurt dışında evsiz kaldığımı biliyorum. Yani kalacak yer yoktu. Hiç unutmuyorum Burcu o günü. Yani kalacak yer yoktu. Gece 2'de beni arkadaşım aradı. Şu an oturduğum yere çok yakın bir otel var. Ta o zaman burada değildim. Orada oteli aradı. Otelde booking yaptı. Yani 50 pound. Para da değil. Komik yani. Baktığın zaman ama işte aradı, ben otelde kaldım o gece. O gece kendime bir söz verdim. Hiç sabaha kadar yatmadım bugün. Sadece böyle hayatı düşündüm. Dedim nereden nereye nasıl geldim ya da işte ne bileyim bunlar neden oluyor vesaire gibi ve o gün hani gerçekten hayatta çoğu şeyin bana göre önemini anladım. Kendime göre. Yani yapıp yapılmaması gereken şeyleri ve onu gördükten sonra insan hani anlıyor. Yani şimdi sen o gün mesela aradığında beni, ya insan üzülüyor. Ne kadar da Islanırsın. Orada mesela o gün sana şeyden bahsettim.
buraya geldiğinde dediğim gibi arkadaşlara, Türkiye'de olanları söylüyorum. İstanbul'da, Türkiye'de. Orası gerçekten güvenli alanımız arkadaşlar. Buraya geldiğinizde kesinlikle gelecekseniz ikinci planınız, üçüncü planınız YouTube'dan bir şeyler yapmaya çalışın. Dropshipping'inizi yapın, Amazon'u indirin, eBay indirin, accountlarınızı kesinlikle bunu. Burada çalıştığım kişiler benim onlara muhtaç olduğunu bildikleri için benim burada değil mi? Bunu yapıyorlar yani. Tabii. Senin patronun senin ona ihtiyacın olduğunu biliyorsa ve hiçbir yere gidemeyeceğini biliyorsa belli bir süre ben işte green card bekliyorum, vatandaşlık bekliyorum. Onu herkes yaşıyor Burcucuğum. Yani baktığın zaman hepimiz yurt dışına çıktığında aynı muhabbeti yaşadık. Yani yaşamıyorum diyen varsa çok şanslı. Ben ilk Litvanya'ya gittiğimde Litvanya'da çok şanslıydım. Orada bütün herkes beni çok sevdi. Gerçekten bir de Litvanya'ya gittim. Hepsi kadın, onlar değişik bir tip geldi böyle işte tam gençlik zamanlarım. Yani, çok sevdiler beni sağ olsunlar. Ben de Litvanca konuşmayı öğrendim. 3 ayda Litvanca konuşmayı öğrenince bunlar ufacık şehrin böyle şeyi gibi, maskotu gibi bir şey oldum. Gitmemi istemediler ve üstüme işte arsa falan verdiler devlet tarafından. Ne yapıyorsun? Ay bakın niye döndün oradan? Yine mi dondun? Dönmedin, hayır. Yani ne dedin anlamadım. Niye döndün Litvanya'dan dedim. 40 derece çok soğuk. Orada ben ne yapayım artık ya? Hani bir de şey de yok, nasıl diyeyim, dükkan falan açtım işte, çocuk oldu o zaman. Şey demeye çalışıyorum sana. Litvanya'da çok şanslıydım. Yani herkes bana yardım etti. Hatta hatırlıyorum böyle polisler, hatta ben Litvanya'da bir kere yakalandım. Kaçak yakalandım yanlışlıkla. Yani çok komik bir vallahi hayatımda hatırlıyorum. Yani kaçak giderken deporta giden. Yani deporta zaten evden polisler aldı ama muhabbet çok komik. En korktuğum şey var. Yok işte hani gerçekten. Ama benimki kasıtlı değil işte. Ben vizeye başvurduğum zaman bana belirli bir süre vermişlerdi. O sürenin içerisinde belirli günler varmış ve o günler işte ne bileyim karışıklık mı ya? Yani benden kaynaklı bir hata değil, onu biliyorum. Hani bana verilen vizede. Sen illegal değildin yani orada. Yok, ama polisler beni aldı, şeye götürdü. Sonra ben dedim ki bak hani çok uzak bir yere gitmiş, unutmuyorum o günü. Ben dedim ki buraya geldim ve bu kızla evleneceğim dedim. O yüzden dedim böyle her şeyi yaparım falan ama tabii yani arka taraftan yani böyle bir hani acaba ne olabilir korkusu. Tabii ki kafayı. Ve ne oldu biliyor musun? Kadın bana ne yaptı? Böyle baktı. Ben dedi sizin aşkınızı çok sevdim dedi. Önüme evlendirme gelinlik damatlık şeyleri koydu. Evlenin dedi, ben şimdi seni dedi Türkiye'ye gönderiyorum, o da senin peşinden gelsin, orada evlenin, buraya geri gelin dedi. Önüme bu kadar Rusça bir kağıt verdi, hepsi Rusça yazıyor. Beni Letonya'ya gönderdiler. Ciddi söylerim. Letonya'da... Senin eşin Letonya'lı mı? Ama beni Letonya'ya gönderdiler oradan çıkışa. Sonra Letonya'da artık nasıl bir korku saldıysa işte Rusça konuştum. O zaman Rusça bilmiyordum açıkçası. Yani hani tek ama yani ama o gün konuştum yani. Ve o evrakları verdim. Beni böyle bildiğin Türkiye'ye gönderdiler. Havalimanına indim, ne dedim biliyor musun? Bir daha dedim yurt dışına çıkan ne oldu dedim. Aradan bir ay sonra Litvanya'da araba kullanıyorum. Ya burası çok sarmış arkadaşlar. Türkiye gerçekten belli bir yere kadardı. Zaten orada birazcık sıkılıp hep Avrupa'yı gezmeye gittik. Sen oraya yerleştin. Bir sürü macera. Ama bak şimdi ne kadar güzel. Keyiflisin. Dışına çıktın, Amerika'ya gittin. Bir işe girdin, çıktın en sonunda. Şimdi o arayış sürecindeki aslında çoğu insan arıyor. Ve çoğu insan da o aşamaya geçemiyor. Yani senin yaptığın şeyi yapamıyor. Belki benim gibi hani o konuda ben bildiğim için mesela ben sana yardımcı olabiliyordum ama çoğu insan orada
yani sen ilk önce benden önce zaten sen de başkalarına gittin ve örnek veriyorum onlardan bir şey almadın diye biliyorum. Bilmiyorum hani. Evet, ben mesela kendi işime kanalize olayım. Tekrar işte hep hayatım boyunca sporla ilgilendim. Spor bilimleri mezunuyum. Kocaeli Üniversitesi'nden biliyorsun. Hı. Hayatım benim hep spordu. Zaten başka bir işten de anlamıyorum ben. Herkes bildiği işi yapmalı. Doğru. Ama şu anda orada kendi işime kanalize olup en güzel şekilde patronunu, çalıştığın oteli, üyelerini, 70 yaşında bir tane Yahudi bir kadın üyem de var yüzen. 5-6 yaşında yürümeye gelen, bale yapan minik üyem de var. Hani benim işimin yaşı ve şeyi yok. Ve ben severek yapıyorum bunu. Ama gerçekten Amerika'da, New York'ta başka bir işe kanalize olmak zorundasınız. Yani işte gitti satıldı otel. Tamam. İstisi bitti. Hani eğer benim şu anda o gün Evren dediğim gibi arkadaşım senin profillerini birlikte 3-4 profil göndermesi, ben şu anda -10 derecede arkadaşlar, -10 derecedeyiz şu anda. Hani sen anlattın ya biraz önce. Burası Kasım ayından beri burada şu an herkes Miami'de tatilde. Tüm zenginler için söylüyorum. Ben de olsam Miami'ye giderdim. Şu anda sen de olsan artık çok sinir bozucu akım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart'ta da öyle olacak. -10'dan kurtulamıyorsun ve burada fırtınalı bir şekilde hissediyorsun o soğuğu. Allah Allah. Ben Tanrım dedim, -10 derecede işsiz kaldım ve artık benim bir gelirim yok ama giderim var. O gün bana arkadaşımın senin profilinle birlikte bir sürü profil göndermesi ve seni yakalamam ve benim gerçekten ben artık bu işe kanalize olacağım demem. Senin eğitimini indirmem. Değil mi? Sana minik minik arada sorular, senin beynini kurcalıyorum. 10 senedir, 15 senedir yapıyorsun. Şimdi sen burada mesela şıklar yapmışsın ama minik minik küçük küçük yanlışlar yaparak, şimdi onlar da artık senin akın help dediğimde kesin yanlış yapmışım. Hani nasıl başka bir yere shipping ettim, bir şey yaptın yani. Al tekrar şıkları başlamak, senin YouTube'daki videoların hepsi açık sayfalarında, bilgisayarımda. Ama bazen gerçekten sistemle o senin indirdiğin AI programı bu işi yapabilmemiz için onu kesinlikle kurcalamak gerekiyor. Yani sen her zaman yanınızda olamayabilirsin. 1000 tane şeyle uğraşıyorsun ve artık yanlış yapmamak için ve aslına bakarsan bu işte şunu çok merak ediyorum ben. Evet. İyi bir öğrenciyim aslında. Evet. Ben nasıl ilerlerim, nasıl daha iyileşir bu program, nasıl daha ileriye gidebilirim şey yapmaya çalışıyorum. Senin söylediğin şey ilk 90 gün sakin Burcu. Gerçekçi olalım Burcu. Ticaret yapıyorsun ve ilk 90 gün özellikle eBay'de o kadar önemli ki hani senin zaten sen şanslısın bu arada. Yani şu anlamda şanslısın. Nedir hocam? Şansım nedir hocam? Gerçekten. Biraz buna ihtiyacım var hocam, anlatın. Manifesto yapmayı iyi biliyorsun. Yani bak gerçekçi olalım Burcu. Senin yaşadığın şey ne biliyor musun? Bir şekilde bir şeyler yaptın ve ilginç bir şekilde bana ulaştın. Biz seninle kaç seneden beri görüşmüyorduk herhalde. Hiç yoksa bir 15 seneden beri. Vardır. Yani. Şimdi bana bu arada hani çok kişi öyle yazıyor ama şimdi senin yazım hikayen bambaşka. Onların derdi başka. Onları da bildiğim için şimdi şey demeye çalışıyorum. Sen öyle bir manifest yapmışsın ki orada direkt nokta atışı beni bulmuşsun. Evet. Ya bunun şeye benzer. Ben mesela spora başlayacağım. Örnek veriyorum. Ve yüzme öğreneceğim. Ya da ne bileyim kürekle uğraşacağım. Neyse. Rak diye böyle seni bulmam. Yani hiç o süreçlere falan sen bana ne kullanacağından hani anlatabiliyor muyum? Yani direkt nokta atışı ve de bu arkadaşın olduğu için. Yani sana karşı miracle gibi geliyor. Böyle mucizevi bir şey gibi geliyor. Hiç akıl birini anlatsan inanmaz buna gibi geliyor. Gerçekten öyle. Ama ben sebebini biliyorum. Bak ben sebebini biliyorum. Niye biliyor musun? Bu kadar şanslı olmanın sebebini. Sen olayı çözmüşsün. YouTube'da videolar var ya genellikle ya da Instagram'da karşına çıkıyor mu senin bilmiyorum. Ben birkaç kere gördüm. Gülüyorum çok sağlam. Diyor ya 2 dakika sonra seni arasın.
Sürüne geri gelecek. Hani o videolar var ya. Ben geride kaldım çünkü benim şu anda dropshipping'te kaçıncı 29. günüm. Sayıyor musun? Şafak gibi sayıyorum. Ben işini ciddiye alan başka işim yok çünkü şu anda. Tamam. Ben bu işi öğrenmek istiyorum. Layıkıyla yapmak istiyorum. Çünkü bu senin dediğin gibi insanların eline yüzüne bulaştırabilecekleri, kar edebilecekken zarar edebilecekleri bir iş. Hocam. Doğru. Bilgi çok önemli. Hocam eğer bir yanlış yaparsan, bir şeyi yanlış götürürsen kötü bir yorum alabilirsin. Değil Doğru. mi? Senin feedbacklerin düşer. eBay der ki ya ben kaç senelik milyon dolarlık bir şirketim. Sen yeni bir satıcı olarak sana bu şansı verdik ama lütfen bunu güzel değerlendir. Sorularını güzel yanıtla. O yüzden senin o eğitimin dersine iyi çalışıyorsun ama bak ben sana söyleyeyim mi? Harbiden hakikaten bu işe gerçekten kanalize oldum ve ben dediğin gibi $500, $1000, 1500, 2000, 5000 ben sen ne söylersen mesela upgrade önümde açık şu an. Her zaman açık. Her zaman açık. Mesela upgrade et diyor. Hocam mesela size bir soru. Dinleyiciler de izleyen hazır yakalamıştık. Hep biz anılarımızdan bahsettik. Biraz da o çocuklara şey olsun. Güzel bir ışık olsun. Mesela şu anda upgrade yapabilirsin diyor. Ben 1 aylık bir account'um. 500 tane aktif ürünüm var, product'ım var. Ben mesela bunu sizce 2. aya geçtiğimde yükseltmeli miyim yoksa böyle kalmalı mı? Şimdi olay burada Burcu ne biliyor musun? Ticaretin seni götürmeli. Ben her zaman buna inanıyorum. Şu anlamda. Eğer bu ticaret sana ilk ayında belirli bir para kazandırdıysa bak burada ama şeylerden bahsetmiyorum. Gerçekçi olmakla. Mesela bu ay ne kadarlık bir toplam eBay'de satış yaptın? Yani 29 günde pardon. 29 günde ya farklı telefonumda $700 görünüyor. Bilgisayarımda 800 küsür dolar görünüyor. Ha işte bak mesela bunları 90 günlüğü gösteriyordur da o yüzden 800. Yani toplam bilgisayarda 90 günde toplamda 800 küsür kazanmışsındır. Evet hocam. Bilmiyorum hangisini hak ettim, hangisi şu kadar günde oldu. Onu işte programı sizin gibi daha iyi anladıkça ve bildikçe şey yapacağım. Şu an ne söylesem yalan. Tamam ortalama bir rakamda hiçbir şey bilmeden yani sen eBay ile ilgili hiçbir şey bilmiyordun doğru mu? Hiçbir şey. Ben çok teknoloji arkadaşlar. Bisiklet alma dışında. Teknoloji katili bir arkadaşınız var burada ama bu işe kanalize oldum ve bunu başaracağım. Enidesk hikayeni anlatın. Enidesk hikayem yaklaşık 2,5 saat boyunca Akıncı'nın benimle uğraştığı. Burcu o password değil Burcu'cum. Canım arkadaşım. Tatlım benim. Bir de kibardır. Hani içten içe sinir krizi geçiriyor. Kulaktan dumanlar çıkıyor ama canım belli etmiyor. Hayır tamam yapacaksın. Sana inanıyorum. Yapacaksın Burcu. Hatırlamaya çalışacağım. Manifest. Burcu'cum hatırlayacaksın. Ama bak hayır o password değil. Çok önemli ve şey olarak can olduğum böyle psikolojik olarak maddi manevi bir insanın çöktüğü bir gündü. Gayet soğukkanlılıkta Burcu'cum eBay account'un var mı? Amazon Prime'ın var mı canım? Hadi şunları, hadi debit kartını yükleyelim. Hadi kredi kartını oraya ekleyelim. Minik başlayalım. Bundan 2-3 ay sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız dedin. Ve gerçekten de senin söylediğin gibi bu ilk ay tık şu an. İlk ayım bitiyor. Daha bir sürü şey öğreniyorum. Ve öğrenmem gereken bir sürü şey var. Değil mi? İşin içine girince. Okuyup da aklına aslına bakarsan okuyup da anlamaya çalışıp da anlayamadığında şeyler var. Hani senin bu bunun mantığı budur falan diye tekrar minik aslına bakarsan eğitimlerimiz bence olmaz birlikte. Çünkü ben çok yeni hissediyorum ve çok eksiğim var Akın. Bunu yeni başlayan herkes için bunu şey yapmak istiyorum. Bir iş bu.
bu iş iyi öğrenilmesi gereken bir iş. Yoluna girilmesi bu işin 6 aydan önce değil. Paradan bahsetmiyorum. Bildiğini sandığın bir şey olur ama bilmiyorsundur, onu yanlış yaparsın. Bütün yaptığın şey boşa gider. Hesabın kapatılır, bir tane kötü bir yorum alırsın dediğim gibi. Hani ben bunların hiçbiri olmadan seni sinir kırdım. Ama ne yaptın tatlım? Bak biz Seninle konuşmuştuk bunu. Seninle konuşmuştuk tatlım. Ya şöyle aslında ne oldu biliyor musun Burcu? Biz hesap yönetiyoruz ya, genellikle oradan çok sorular geliyor. Yani herkes aynı sana yaptığımı onlara da yaptığım için onlarla beraber daha çok insanlar kazanmak istiyor haliyle. Zaten amacımız da bu. Ve işler büyüyünce sorulan soruların değiştiğini de çok göz görüyorum. Yani örnek veriyorum, şirket açtım, nerede? Amerika'da mı açayım, İngiltere'de mi? Şirket muhasebesi var mı? Varsa bana hani sorular artık eBay'den çıkıyor. Ben bu banka kartıyla çalışıyorum ama bu daha çok cashback veriyormuş. Yani aslında benim öğrettiğim şey onunla alakalı değil ama bildiğim bir şey, çünkü onu kullanırsa %5 daha para cebinde kalacak. Sonra o kadar çok soru geliyor ki artık. Mesela çok pardon bölüyorum canım. Mesela İngiltere'de sen bu işi yapıyorsun. İngiltere'de bu işi yapmalarını sağlıyorsun, insanların, öğrencilerin var. Amerika'da burada benim yapmamı sağlıyorsun. Türkiye'deki çocuklara önce oluyorsun, onlara eğitimler veriyorsun falan. Merak ediyorum, hangisi daha verimli ülkelerin? Yani ya da en önde senin orada yaşıyorsun diye şey yapma sakın ama. Londra'yı kayırma. Hangisi daha verimli? Şöyle Burcu, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben sırf eBay olarak bakmıyorum. Kimsenin de sırf eBay olarak bakmasını istemiyorum. Amerika marketi tabii ki İngiltere'den 10 kat daha büyük. Fakat orada 10 kat daha başarılı satıcılar var. Amerika'da satarken ben özellikle Amazon, Walmart ve eBay'de satıcı olmalarını tavsiye ederim. İngiltere'de ise eBay, Gumtree ya da Vintage gibi platformlarda daha çok satıcı olmasını seviyorum. Yani ayrı. Şimdi anladım. Yani platformlardan daha çok şey, ama şöyle, benim kurduğum sistemde Global Shipping programı denilen bir şey var eBay'de. Ben ürünümü İngiltere'ye koysam Amerika'daki satıcı da benden alabiliyor. Yani benim dükkanımdaki bütün ürünler tüm dünyada satılıyor. eBay'in satışı yaptı. O yüzden benimki satılmıyor ama. Açık değil, o yüzden. Global Shipping programına kayıt olman lazım. O bir program böyle. Çok basit. Ben şu an öğrendim bunu mesela. Daha neler var Burcu. Ve o yüzden de şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Bütün herkesin bana sorduğu soruları artık hesap yönetiminde, eğitimde. Çünkü ben anlattığımı biliyorum o soruyu ama onun bilmediğini de biliyorum. Videosunu çekiyorum ve eğitim içerisine koyuyorum. Ondan sonra da şey yapıyorum. Nasıl söyleyeyim sana? Ay. Önemli. Çok pardon. Arkadan bir arama geldi. Kapattım. Ama o da yayına giriyor. Abi bir dakika. Kapattım tatlım. Kusura bak. Ya ne olacak canım? Sadece şey demeye çalışıyorum. Bütün videoları, insanların sorduğu soruların hepsini eğitim içerisine artık koyuyorum. Çünkü şunu fark ettim. Senin dediğin gibi ben şöyle düşünüyorum. Ben şimdi her şeyi hemen hemen bildiğim için, bu işte yıllardan beri yaptığım için milletin de bilmesini bekliyorum. Bu tamamen bir yanlış bir yanılgı, onu anladım. Evet, sen mesela bana bir tane video, Burcucuğum canım bak burada sonuna kadar anlatıyorum diyorsun. Gerçekten de o videodan baktım. Mesela şey yapmayı öğrendim senin videondan. Manuel shipping. Mesela bazen bir şey oluyor, AI yapamıyor o işi. Ayda yılda bir senin elle onu düzeltmen gerekiyor, şeyi girmen gerekiyor falan. Ama bakıyorum donduruyorum senin videonu. Tık. Abi baktım bitti, yaptım. Bütün her şeyi sen zaten anlatıyorsun. Ama bazen ben olayı biliyorum Burcu. Ben anlayamadığım şeyler var hocam. Yok. Sana gerçekten. Canım, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yıllardan beri yaptığım için ben bunu gerçekten şey olarak biliyorum. Şu anlamda biliyorum. Nasıl anlatayım sana? İnsanlar bir şey yaparken yanında birisinin olmasını istiyor. Ve bunu yaparken de acaba hani yanlış yapmaktan ya da bir şey yapmaktan korktuğu için, aslında bilmediğinden değil. Ben
10 kere söyleyip, kendi üstüne alımı 10 kere söyleyip 11.sinde de bana soran insanlara biliyorum ve diyorum ki bunu biliyorsun, bana niye soruyorsun? Emin olmak istedim. Aynen o yani olay. Yoksa şey değil. Bilmediğinden değil. Ama şöyle bir şey bak. Senin başarına baktığında mesela yani ilk ayda $800 belki 1000 dolarla ilk ayını kapatırsın ve Bakalım. İnşallah yaparsın aslında. Ben sana biraz satan ürün göndereyim. Hatırlat bana. Amerika'da. Onları listele. Aradaki farkı çok daha iyi göreceksin. Çünkü benim bulduğum ürünler piyasada insanların çok sonradan görebileceği ürünler. Öyle söyleyeyim. Yani yapması gereken... Efendim? Amerika'da da mı öyle? Dünyanın ama her yeri. zaten global olduğu için sen her yerde satış yapabiliyorsun hocam. İzindeyiz hocam. Yani yok canım, olur mu? Önemli olan ekonomik özgürlük. Benim istediğim şey Burcu, sen beni 3 ay sonra Miami'den, tatilden ara. Akın burada eğleniyoruz. Hayır, orada aramak değil, böyle bir video çekilecek orada. Bir saniye hocam. Ben burada ne yapıyorum? Direkt taksiyle havalimanından direkt Miami'ye. Ondan sonra beni bir 2 gün bulamazsın. Beni bir 2 gün bulamazsın Miami'de. Ondan sonra hadi burada ne yapıyorsun? Önce Miami, sonra California, San Francisco gezeriz. Neden gezmeyelim hocam? Ama İlk önce gerçekten tabii ki. işimizi güzel. Sen şimdi benim yarım saate yapacağım şeyi sen 5 saniyede geçiyorsun ya. Hani onu gerçekten öğrenmek gerek şu anda. Ben kendim böyle hala bir eğitimin içerisinde. Burcu bak mesela atıyorum. Ayda mesela birkaç kere kontrol edeceksin. Burcu yepyeni bir eğitim çıkarttım. %80'i bitti. Şu an 2025 yapay zeka eğitimi, bu kimsede yok. için söylüyorum. O kadar iyi bir eğitim oldu ki editinden tut, açıklamalarına, videonun şeyinden tut, o kadar güzel. Evet. İzleyip hesap oluşturabiliyor muyuz videoları? Her şeyi yapabiliyorsun ve sana söyleyeyim 6 yaşında çocuğun bile yapabileceği. Yani şu an bu videoyu çekerken şunu düşünüyorum hep. Oğlum 11 yaşında. Canım. Okyanusun bile yapabileceği seviyede, çünkü okyanus da yapıyor. Yani okyanusun, çok ciddi söylüyorum. Okyanusun yapabileceği bir bilgi seviyesinde, çünkü çok fark ettim ben eski videolarımda, eğitim videolarımda özellikle. O kadar çok bilgi veriyorum ki insanlara beyinleri yanıyor. Yani bu şey değil. Bazısı bilgi vermez. Hani örnek veriyorum, eğitim alırsın. Adam sadece der ki buradan buraya bunu yap, buradan buraya bunu yap. Oldu, bitti. Ben de tam tersi. Bu hesabı açtın ya, hemen bu ürünü yükle, buradan $1000 satış yap. Benim amacım, çünkü bir an önce yani o şeye gelmelerini istiyorum ya. Vermeye çalışıyorum. O da yanlış. Çünkü yani bir kaba alamayacağından fazla su koyamazsın ya, o boşa gidiyor. İşte her diye o zaman mesajlar alıyorsun. Ama şimdiki videolar o kadar basit ve o kadar sade ve şey yapmıyorum. Yani dropshipping gerçekten ayrı, AI'ı var, onu var, bunu var, bir sürü öğrenilmesi gereken şey var. İnsanlarla uğraşıyorsun bir kere. Bir şey gönderiyorsun, bir şey satın alıyorsun, bir şey gönderiyorsun. Ama dediğin gibi bu yeni kurduğun eğitimde ne kadarı? %80'ini yaptım dedim daha sanki. %80'i bitti. %20'lik kısmını aslında çok yakın bir zamanda bitirebilirim de okyanus bende ve hiç yani takılıyorum onda. Bugün gittik, hayvanat bahçesine gittik. Gördüm storylerini. Yani tadını çıkartıyorum artık bu. Çünkü verdiğimiz şeylerden insanlar yapınca, bak sen de onlardan bir tanesin. Tamam, ben biraz yardım ettim. Herkes aynısını yapmıyorum. Gerçekçi olalım. Yani hani bilgisayara bağlanmıyorum kimsenin. Tabii. Yani çok VIP müşterilerimiz var. Onlar ihtiyaç duyarsa onlara ayda bir kere böyle bir şey yapıyoruz. Bunun için mecburen, ama yani orada yani izleyerek biraz zaman alıyor. Şimdi ben girince süre çok daha, yani 5 dakikaya iniyor. 5 haftada. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ama herkes de zaten bu kadar uğraşmanın için öyle bir zamanın yok zaten. Bir insan her gün bunu birine yapamaz.
ya da birden fazla kişi. Yani Burada olur ben belki 2 saat 20 kişiye uğraştım. böyle yapıyorum biliyor musun? Duygusal, maddi, manevi böyle berbat bir gündü ve o gün gerçekten hani benim arkadaşıma bugün yardım etmeyeceğim de hangi gün yardım edeceğim şeyiyle çok teşekkür ederim. Hakkını ödeyemem. Yok canım ne hakkı ya. Gerçekten çok önemliydi benim için. Çok kıymetli. eBay'den satış yapma dropshipping Şu an falan. onu öğrenmen lazım ama çünkü. Efendim? Şu an onu öğrenmen lazım çünkü şu an onu yapıyorsun. Diğerlerini yapmaman Evet, lazım evet, zaten. evet. Çünkü kafan karışırsa hepsini mes yaparsın. Yani ilk önce yaptığın şeyi iyi yapmalı, nasıl yapıldığını anlamalı ve onu uygulamaya çevirmelisin. Sonra ben sana neler söyleyeyim. Mesela Marshall'a git, ikinci el kitap al, dünya parayı $1000 sat. O da ayrı bir şey. Ama ilk önce bu senin için çalışıp sana aylık $1000 bir şey getirsin. En azından başlangıç. Hı hı. 3 ay biraz büyüsün, 1000-2000 dolara ulaşsın. En azından senin orada ne bileyim ev, yaşam, ihtiyaçları yani bilmiyorum. Baştan. Çünkü başka gelirim kalmadı ya. Zaten makyaj şeyi işin içine girince makyajlar niye bu kadar pahalı ya? Ya da niye buna bu kadar çok para veriyorlar? Çok merak ediyorum. Makyaj malzemeleri mi? Evet ben burada bazen alıyorum. Makyaj malzemeleri çok pahalı. pahalı. Yani çok gereksiz pahalı. Ve bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok da satılıyor. Yani kadınlar makyaj yapmayı asla bırakmazlar. İşte onu diyorum sana yani bırak orasına bir şey demiyorum. Mesela ben geçen yeğenimi aldım. Bu kadar şey makyaj malzemesi. Yani Bir de pahalı markalardan evet ben biraz bilmiyorum daha ya. Yani sattığım şeyleri biliyorum da mesela o bana diyor ki bana şundan bundan getirir misin? Ben de gidiyorum kıza gösteriyorum böyle diyorum ki bu var mı? Var mı? Bu var mı? Hepsi kız bir getiriyor böyle. Ben de alıyorum onu Türkiye'ye onlara hediye olarak getiriyorum ama Söyle hocam ne ödedin bize bundan şey olarak ne düşünüyorsun? Türkiye'ye döneceğim mi? Yoksa orada mı kalacaksın? Sadece tatil. Sadece tatil için. Artık ben burada yaşamaya karar verdim ve bu Türkiye'de olmayacağım bakın. Yani burada çok daha güzel bir daha eğlenceli dakikalar aynı benim şey gibi olmasın. Lütfen ya dönmeyeceğim bir ay sonra. bir gün sonra gitmem. 2,5 senedir aslına bakarsan şöyle gerçekten 7-8 bin dolar maaşın olsun burada. Burada hayat çok güzel. Valla inşallah her şey gönlünce olur. Ben başaracağını biliyorum. Hocam bir başladık. Bir ay, 29 gün. 29 günde $800. Bence iyi. Yani 800 dolar iyi. Bence de öyle. yani baktığın zaman bu her ay 2 kat artacağını düşünürsen şimdi şey seçeneğinde bence Evet, biraz 500'den 800'e ya da 500'den 1000'e şu an çıkartılabilir ve böylelikle o geliri 2 katına çıkartabilirsin. Yani ortalama olarak. Tabii ki bakmak lazım. Ufak reklam. Ben ne yapacağım, yanlış bir şey yaparım diye korkuyorum. Sen bana aslında göndermiştin. Böyle bir katalog bölümü vardı. Oradan productlarını güncellemen gerek. Benim sana göndereceğim ürünler var. Ben onu sana yarın gönderirim. Onu araştırmam gerekiyor. O ürünlerle öyle bulunmuyor. Tamam. Yarın bana hatırlatırsın. Ben sana ürünleri gönderirim. Nasıl listeleneceğini de gösteririm sana videoyla. Tamam. Dediklerimi yap. Limitini arttır. Sonra da Miami'den çok pardon yine böldüm. Dediklerimi biraz önce sordum. Sizce şey yükseltmeli miyiz diye. Evet dedim ya şu an onu diyorum zaten. 500'den yukarı çıkalım mı? 500'den 1000'e çıkalım. İşte 2 katı dedim ya sana. Ama önemli olan şey şu. Senin eBay hesabında yanlış hatırlamıyorsam 4000 mi 5000 tane mi listeleme hakkım vardı. Doğru mu Burcu? 5000 aydıma kadar evet. 5000 aydıma kadar izin veriyor. O zaman 1000 bence yazılım üzerinden yeterli. Çünkü şöyle düşün. Hani ben hep şey diyorum ya mesela hep 2 katı ilerleyelim. Mesela bu ay 500'lü önümüzdeki ay 1000 olsun. Ondan sonraki ay 2000 olsun. Tabii ki şartla hani şeye de bakmak lazım. Şimdi biz öyle giderken limit olarak dükkanın da bize önümüzdeki ay ortalama 1500 ile 2000 dolar kazandırması lazım ki yaptığımız şey sonuç versin. Hani o mesela o 1000 dolarsa biraz yavaşlamamız lazım. O 3000 dolarsa
Orada da biraz yavaşlamam. Yani şey demeye çalışıyorum. Yani nabza göre şerbet gibi düşün. Evet, biz güven sağlıyorduk, öyle demiştin. Şu anda biz yeni bir account olduğumuz için ben şu anda eBay'e bu işi yapabilir mi göstermeye çalışıyorum. Hatam yok. Mesajlarıma güzel cevaplar veriyorum. E, Değil mi? Güven sağlıyorum şu anda. Can fazlasıyla sağlamışsın zaten, baksana bu kadar para kazandığına göre. Ya aslında daha çok daha büyük hedeflerimiz var. Daha ben ayrı eve çıkacağım ve gerçekten ev arkadaşlarımdan kurtulmak istiyorum. Allah'tan Türkçe bilmiyorlar hocam. Bir de düşünsene, şöyle bir şey var. YouTube yeni bir özellik getirdi. Ben onu çok bekliyorum. Konuşulan dilleri farklı dillerde değiştiriyor. Ve Biterim. Amerika'dan izleyince bizim konuştuğumuz onları Amerika, yani İngilizce olarak geçiyor. İşte farklı yerde, ama şu an o özellik yok. Evden çıktıktan sonra görsünler. Dediğim kadar. Hiç sonuçta küfür etmedim. Sadece mesela birazdan gelecekler mesela. Evet. Yayınımız mahvolacak. Ya yok canım ya. Neyse tamam. Beni göster, fotoğrafımı şey yaparlar. Gittin hocam. Bu benim arkadaşım da. Arkadaşım benim hocam, çocukluk arkadaşım. Hepinizden kurtaracak beni. Sen gideceksin, ben geleceğim falan. Burcu'yu çok seversin. Herkes de diyor ki Burcu sen de Londra'yı seversin diyorlar. Londra, ben Londra aşığıyım. Değil mi? Şöyle Londra, buradan sıkılıyorum Burcu, bak geçen böyle bir şey yaptım, benim yayınım var, eğitimde izle, böyle konuşuyoruz 50 kişiyle. Hı hı. Diyorlar ki, beni gaza getiriyorlar, hadi gel hadi gel falan. İyi tamam diyorum, kapatıyorum yayını. 4 saat sonra Türkiye'ye uçuyorum, yani 4 saat sonra tam beni havalimanından hepsi almaya geliyor. Şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim Ya, yani. çok güzel bir şey aslında. Amerika'da biraz zor. Yani şu anlamda zor. 8-9 saat fazla sürüyor herhalde uçuş. 10 saat uçuyorsun. Buradan Gerçekten de hasret, vatan hasreti, aile, arkadaş hasreti, özlem olmadıkça gerçekten çok zor. Ve evden mesela, şu an bir şey soracağım. Mesela atıyorum bu işi evden yapabiliyorum. Şimdi ben laptopumu açacağım. Sen bana uçakta bir de... olmuyor. Ha? Uçakta olmuyor. İnternet yok. Uçakta olmuyor ama mesela IP değişiyor değil mi hocam? Yani IP değiştiğinde ben mesela bilgisayarı burada mı bırakmam gerekiyor Türkiye'ye gittiğimde? Yok ya, şöyle Burcu, hani iyi olur böyle de, biz sanal sunucular kullanıyoruz. Nereye Hı hı. gidersen git, o adres değişmiyor. Yani sanal sunucu böyle bilgisayar gibi, ama online bilgisayar gibi düşün. Onu hep bilgisayarın içinden açıp sanal sunucu üzerinden hesabına giriyorsun ya. IP'nin hep sabit oluyor. Benim şirketim var Özgür'le beraber. Hani Özgür'ün yönettiği, ama hani ben hep kendi şeylerin hepsini Özgür'den alıyorum oradan. Hı E, hı. Cloudfix diye. Almak isteyen kim varsa oradan alsın bence. Onu biz özel geliştirdik çünkü. Sen mesela Türkiye'ye gittiğinde de senin işlerin hiçbir şekilde aksamıyor. Ya ben artık hani şey olarak sen, Tamam, sadece sen biz çok farklıyız hocam. Kırma bizi ya. yok canım, Hocam olur mu? Yok, şey olarak ben artık Burcu şeyim ya, biraz bilmiyorum herhalde, yoruldun bence birazcık. emekli kafasındayım Çok artık yani. zor, çok zor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu hiç kolay bir iş değil. Herkesin öğrendikten sonra, ama öğrenmesi de kolay değil bu arada. Kimseyi kandırmayayım. Hani bunu şöyle İstemek lazım. söyleyeyim. Bununla gerçekten zaman harcamak gerek birazcık. Bir Ya Burcu şöyle, sevgi. bak sen yeni başladın, bir ayda örnek veriyorum, çok basit bir örnek, hani 1.000 dolar kazandın ilk Hı ayda, hı. hiçbir şey bilmeden, sıfır bilgiyle, değil mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Şimdi bu para için, Türkiye'de 1.000 dolar için insanlar aylık kaç ay çalışıyor ve Doğru. Doğru. herkes yapabilse zaten bu işi, onlar da bu parayı kazanır. Ama sen mesela orada, onlardan seni ayıran şey, sen yapmak zorundaydın. Hani bir çıkış yolu arıyordun ve harekete geçtin. Ama Yani hocam orada biraz Türkiye'de yaşadığımız için herkes birbirine destek oluyor ya. Biraz konfor alanı var gerçekten. Onu fark ettim ben. Çünkü eş, dost, akrab, Türkiye'de kimse aç kalmasın yani Burcu. Hani öyle, evet şey olur da. ben mesela bugün mü otelim satıldı? Bir gün sonra Hilton'a girerim. 2 gün sonra Sheraton'a girerim, değil Heh, mi? doğru. Yani bir sürü option'ım var. Çünkü akraba, dost, eş derken
Bir sürü fitness eğitmeni arkadaşım var. Ben stajımı 2007'de Sports Üniversite Moda'da yapmışım. 2007. Yani düşünsene 2022'de buraya geldim ben, sonuydu. Wow. Kaç senelik benim arkadaşlarım ve iş arkadaşlarım var. Patronlarım, bizi bıraktın gittin diyen patronlarım var. Benim burada böyle bir alanım yok. Ben o kadar, yine söyleyeceğim, o kadar kötü, yalnız ve çaresiz bir hissettiğim bir günde bu programı kurdum ve bu o 2 saatlik, 3 saatlik programı kurdum ve atladım. Ama gerçekten bak, işin şey kısmını düşünmüyorsun, Akın, yaptığın şeyin gerçekten şey yok, tarifi yok. Affiliate eğitimi var bende. Ben onu da sana veririm. Sadece hatırla. Onu da yeni çekmem lazım. O biraz eski bir video. Çünkü o biraz daha böyle yazılımlar kullanarak yapılıyor ama daha iyi yazılımlar geldi o sürede. Affiliate marketing yap. Çünkü ciddi çok iyi para kazandırıyor. Şöyle, benim şu anda tek aslına bakarsan düşündüğüm şey çok fazla, biliyorsun yani, çok fazla para kazanmak değil. Hayatımı geçindirebilecek kadar. Otelden ne kadar kazanıyordum? Zaten otelden 4-5 bin dolar para kazanıyordum ben. Şu anda benim gerçekten bu bilgisayarın başına oturup o 4-5 bin doları kazanmaktan başka şansım yok, Akın. Yok, senin kazanman lazım. Bir, kendin için. İki, bu videoyu izleyen senin gibi Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da, Kanada'da yüzlerce, binlerce bizim hem Türk vatandaşı, yani gençler, hepsine örnek olacaksın. Yani sen başaracaksın. Sen kendi hayatında istediğin şeylere sahip olacaksın. Onlar da onu görecek. Çünkü yurt dışına herkese güzel gösteriyorlar da anlamadıkları şey şu. Bu İngiltere, Türkiye'den yurt dışına çıktıklarında genellikle çoğunun iş arama imkanı yok. Çünkü dilleri olmuyor çoğunun. Ve hepsi tabii ki. Çok komik. Yani nasıl biz Suriyelileri çalıştırıyoruz, para veriyorlar ya diyelim Türkiye'de. Aynısını burada yapıyorlar. Ve çalışma zorunluluğunda hissediyorlar hepsi. Ve çok ufak paralara, ne civarda paralar çalışılıyor. O yüzden sen onlara bunu başarıp ışık olman lazım ki böylelikle inşallah onlar da eBay'e başlar, stoklu bir şekilde böyle para kazanır ve hayatlarını yaşarlar. Umarım tatlım. Benim Tamam. ev arkadaşım geldi. Tamam, öpüyorum seni. Duymuşsundur seslerini. Şeyler yapacak, şeyler kız. Tamam. Seni çok seviyorum. Çok güzel bir yayındı. Çok keyif aldım, çok güldüm. Bunu kesinlikle tekrarlayalım. Anlaştık. Öpüyorum seni çok. Ben de seni çok öpüyorum. Hadi bay bay.